Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu seramik görünümlü sürahiyi bu videoda nasıl hazırlayacağım bunu göreceksiniz. Cam sürahiyi seramik görünümlü sürahiye çevirdim. Üzerinde düşündüm nasıl yapabilirim diye. Kulp kısmının kısa olması hoşuma gitmedi ve soğuk porselen hamuruyla uzatmaya çalıştım ve başarılı da oldum. Eğer porselen hamuruyla uzatmak benim için zor diyorsanız böyle kısa da bırakabilirsiniz. Ama genellikle seramik sürahilerin kulp kısmı gövdeyle bitişik oluyor. Ne yaptım? Porselen hamuruna önce bir uç kısmına oturttum, yuva yaptım, içerisine çiçek tutkalı sürdüm, hem kulpun uç kısmına hem de porselen hamurumun iç tarafını dediğim gibi tutkalı sürerek yapıştırdım ve daha sonra gövdeye gelen kısma da yine tutkal sürerek uç kısmını da yapıştıracağım ve sonrasında yukarıdaki kulp kısmıyla hazırladığım porselen hamurunun kulbunun aynı kalınlıkta olmasını sağlayacağım ve tabii ki düz bir yüzey oluşturmaya sağlamalıyım. Bunun için ben biraz uğraştım. Videoyu kapattıktan sonra da düzelttim bazı kısımlarını. Bunu belirteyim. Siz de bunun üzerinde uğraşabilirsiniz. Porselen hamurunu kulba takmadan önce de düz bir form vererek öyle de yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırdıktan sonra şekil verdim. Bir gün bekledim. Porselen hamuru kurudu. Kulp ile güzel kaynaştı. Sonrasında ilk katı boyamaya başladım. Antik beyaz kullandım. İç kısmına kesinlikle boya değdirmiyoruz. Çünkü iç kısmı gıdaya uygun olmalı. Sürahinin sadece dış kısmına çalışma yaptım. Bunu sonrasında işlevsel olarak da kullanabiliriz. Yani su sürahisi ya da meyve suyu sürahisi olarak kullanabiliriz gönül rahatlığıyla. Dış kısmını dediğim gibi ilk katını boyadım kulbuyla birlikte. Kulp kısmındaki bu ek yerini bir nevi gizlemek amacıyla yine porselen hamurundan motifler hazırladım. Bu silikon kalıbın simetrik karşılıklı motifleri var. Sağdan ve soldan olmak üzere bu şekilde üçer tane hazırladım. Baş kısımları üçünün sol tarafa, üçünün de sağ tarafa bakıyor. Bunu ilk olarak sağa bakan, ikinci sola bakan şeklinde dizi oluşturarak sürahimin kulbuna yapıştırdım. Yine tutkalımla yapıştırdım. Şimdi ben çalışmalarımda hani bir yere bakıp tamam bunu yapayım demiyorum. Yapmaya karar veriyorum ve doğaçlama gelişiyor benim projelerim. Şimdi siz sonrasında motifi boyamak zor oluyor. Yani kulp kısmı beyaz kısımlar kirlenebiliyor. Siz yapıştırmadan önce bu aşamada istediğiniz renge, yani daha çok mavi bir çalışma olduğu için laciverte boyayıp öyle yapıştırabilirsiniz. Motifin tamamen sertleşmesini beklemeyin. Boya kuruduktan sonra yapıştırabilirsiniz. Çünkü çok uğraştırdı beni sonrasında. Şimdi ikinci katını boyuyorum. 3 kat boyadım. Bu 3 katı birer gün arayla boyayın mutlaka. Çünkü sürekli elimizin altında kullanacaksınız, hele ki dayanıklı olması gerekiyor. Şimdi bu seramik görünümü vermek için tabi bu şekilde sanki çini boyama gibi hava vermeye çalıştım. Bu renk pirinç dekopaj kağıdı aldım ve bu motifleri tek tek kestim. Bu biraz zaman aldı. Burada benim önerim size motifleri hazırlarken en ince ayrıntısına kadar zor sunmadan hazırlamanızı öneririm. Çünkü
yapıştırdıktan sonra hani bu beyaz kısım nasıl olsa alttaki beyazla kaynaşır diye düşünmeyin, kendini belli ediyor. O yüzden ince bir çalışma yapalım burada ve motifleri ince ince beyazlarını koyu renge ulaşana kadar titizlikle hazırlayalım. Şimdi ben sürahinin üst kısmına kestiğim bu çiçek motiflerin altta ve üstte şeritler halinde vardı dekopaj kağıdımda. Simetrilerini alarak yapıştırdım. Mesela kulbu kendime baz aldım. Sağına ve soluna aynı desendeki çiçekleri yapıştırdım. Bu şekilde yapıştırarak arkaya doğru gittim. Sürahinin suyun aktığı kısma ortada tek bir motif vardı. Onu yapıştırdım. Motif olarak hepsini yerleştirdikten sonra artık küçükleri aralara yerleştirebiliriz. Üst kısma önce yapıştırmıştım yalnız. Onu çok karmaşık göründü. Beğenmedim. Onu tekrar çıkarıp beyaza boyadım. Bilginiz olsun. Sonra gövde kısmına dekopaj kağıdımdaki deseni kesip hazırladığım desenleri tek tek yerleştirmeye başladım. Elinizde kalan küçük parçaları bu kesim parçaların üzerindeki uygun yerlere yapıştırabilirsiniz. Bunu önce şöyle üzerine tutun sürahinin ve deneyin. Uygun yerlere de tutkalı önce sürelim, üzerine resmi bırakalım ve fırçayla tekrar tutkalla üzerlerinden geçelim ve sürahiye yapışmasını sağlayalım. Kanalıma abone olursanız kanalımı desteklemiş olursunuz. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istedikleriniz olabilir. Bunlar beni çok memnun edecektir. Evet, bu şekilde uygun yerlere bu desenleri yerleştirdim. Küt kalan kısımları böyle hani sanki yapıştığı belli olduğu olan kısımların üzerine küçük motif desenlerden kesip tekrar yapıştırdım. Yani tamamladım. Hani bir şekilde gözünüze nasıl hoş görünüyorsa öyle yapın. Şimdi ben bu arada bir boşluk kısım vardı. Bu kısmı lacivert multisurface boya, bu lacivert rengine boyadım. Bunu boyarken fırçamız oradaki aralık kadar genişlikte olursa çalışmanız daha kolay olur. Bu arada fırçaya ara ara bol bol boya alıp bu çalışmayı yapalım. Ara ara fırçanızı batırın, boyayın, batırın, boyayın. Taşma olursa da hiç üzülmeyin. Kuruduktan sonra gövdedeki beyaz boyayla taşan kısımların üzeri beyazla kapatmaya çalışalım. Şimdi bu motifleri de yine ben lacivert rengine biraz önce bahsettiğim gibi bayağı ince bir fırçayla ve vakit alan bir çalışmayla boyadım. Bunu boyadıktan sonra bu ağız kısmındaki o kenarlara da sanki lacivert gelmesi gerektiğini düşündüm ve ona uygun ince bir fırça seçerek fırçamı bakın ara ara hep boyaya batırıyorum. Orayı da bir şerit şeklinde boyadım. Tabi bu çok kolay değil bu çalışmayı yapmak. Bunu vaktinizi alıyor. Sabırlı olun. İnanın sabırlı olduğunuzda eşit kalınlıkta şerit oluşturuyorsunuz. Diyelim ki şeritte taşma oldu. Yine kuruduktan sonra beyazla düzeltmeler yaparak düzgün bir çalışma ortaya çıkarıyoruz. Şimdi taban kısmında sanki oraya da bir şey gelmek, lacivert değil de ben bunu koyu altın yapmaya karar verdim. Oraya biraz ışıltı vermek istedim. Orada bir şey var. Kalın 1 santimlik bir kısım var. Yine fırçamı ona göre seçtim. Ara ara batırarak orayı da
bu şekilde bir şerit çekmiş oldum. Bütün kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirtiyorum, bilginiz olsun. Aynı koyu altın renginden buradaki yapıştırdığım motiflerin üzerine de ışıltılar verdim. Bu motifler de sanki deniz atına benziyor. Aslında deniz atı değil. Bayağı bir motif. Oryantal hatta bir motif. Şimdi bu şekilde çalışmamı ben tamamladım. Son olarak da vernik yaparak çalışmamı sonlandırdım. Burada söyleyeceğim önemli olan şey, birer gün arayla 3 kat vernik sürelim. Çünkü bunu sürahi kullanacağımız için ne kadar çok vernik yaparsanız o kadar dayanıklı olacaktır yaptığımız sürahi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum.